Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çorulu. Bu videomuzun konusu hepinizin tanıdıklarında, belki kendisinde olan, adını çok duyduğunuz PCOS diye kısalttığımız polikistik over sendromuna genel bir bakış açısı. Neden PCOS bu kadar yaygın? Neden bir sürü kişinin böyle bir teşhisi var? Bu konuda neler yapabiliriz? Bir irdeleyelim bakalım. Şimdi, polikistik hani kistler, minik minik kistlerin olduğu, ultrasonda görülen yumurtalıklardan bahsediyoruz. Bazen o kistleri görerek teşhis koyuyorlar. Yani daha çok teşhisi o kistlerin ultrasonda görülmesiyle oluyor. Polikistlerin var anlamında. Ama öyle olmadan da biyokimya olarak polikistik over semptomu veren kişiler de var. Neler olabilir mesela semptom? Polikistik overde en çok gördüklerimiz nelerdir? Bir, regl düzensizliği değil mi? Bazen regl aralıkları çok açıktır veya olmuyordur. Reglin aylık periyotlarında bir düzensizlik vardır. İleri durumda hiç olmuyorlar. Ve bu düzensizliği düzeltebilmek için de genelde polikistik overde oral kontraseptif, yani kadın doğum hormonu, doğum kontrol hormonu veriyorlar ki hormon bari regüle etsin diye. O hormonların içerisinde dengeli işte östrojen, progesteron vesaire var. Demek ki bir hormonla ilgili mesele var ki biz doğum kontrol hapındaki hormonları vererek düzensiz olan regli polikistik overdeki düzeltebiliyoruz. Kadın doğumcuların genel temel yaklaşımı böyle. Başka ne olabiliyor bu kişilerde şikayet olarak? Mesela akne, değil mi? Siyah noktalar, akne, bazen sivilce olabiliyor. Akne olması daha çok neyi anlatır? Gene hormonla ilgili bir meseleyi anlatır ama aknelilik, yağlı cilt ve üstüne tüylenme de ekleyelim. Tüylenme yüz bölgesinde olabilir veya vücutta fazla tüylenme olabilir. Bu akne ve tüylenmeyi koyduğumuz zaman mesela sanki bunun biraz testosteronun işi olduğunu düşünüyoruz. Yani testosteron hormonu östrojene göre orantı olarak biraz yüksekse akne ve sivilcelenme ve tüylenme olabilir. Hatta bunun içinde kanda testosteron ve serbest testosteron hormonlarına bakıyorlar ki bu polikistik overli kadının testosteronu normalden yüksek mi diye. Aynı şekilde DH sülfat denen DEAS diye bir hormonumuz var. Buna da bakıyorlar. Bu hormon da temel bir hormon olup onun altından hem östrojen hem testosteron artıyor aslında. Ana hormon ama kendisinin de çok miktar olması aşağıdaki hormonlarla ilgili bir düzensizlik yapıyor mu diye bakılıyor. Diğer o östrojen, LH, FSH falan hormonlarının dışında yanlış olma ihtimali olan hormonlardan bahsediyorum. Polikistik overlilerde testosteron ve serbest testosteron yüksek çıkabiliyor. DH sülfat dediğimiz hormonda yüksek çıkabiliyor. Ama testosteron ve serbest testosteronun yüksekliği DH sülfattan bence daha önemli. Demek ki akne ve tüylenme konusu da bir hormon meselesi oluyor. Regl düzensizliği de hormon meselesi dedik. Akne ve tüylenme olduğunda da gene doğum kontrol hapı verilerek dengeli hormon verilmeye çalışıyor bu kişilere. Bunlar da tabii ki infertilite, yani çocuk yapmakla ilgili bir de sorun olabilir. İşte tüp bebeğe gitmek zorunda kalabilirler erken yaşta vesaire. Yani genel iz düşümü bu gibi gözüküyor. Fakat bunun altında nedir yani polikistik overdeki mesele diye nasıl bakalım? Şimdi bence birinci kural olarak, değil mi? Yani ne diyelim? Buraya motto diyelim. Bence polikistik over yaklaşık eşittir diyabet. Niye öyle bir şey söyledim? Şimdi normalde diyabetin olması için işte kan şekerinin çok yüksek olması lazım, hemoglobin A1C'ler falan diye konuşuruz, değil mi? Veya hipoglisemi olması için de diyabetin öncesi haller olur işte. Şeker çok düşüktür ama bu sefer de insülin yüksektir. Gene şeker insülin hikayesiyle ilgili bir durum. Yani bir insülin lafıdır. Orada geçiyor diyabet konularıyla ilgili olarak. Polikistik overde en çok beraber gelen biyokimyasal meselelerden biri de insülin rezistans. Yani insülinin, açlık insülin değerinin normalden yüksek olması.
Normal değeri dediğimizde de zaten kafa karışıyor. Laboratuvarlar 4 ile 24 diyor ama 5'lerde olması lazım. Normalde insülinin bundan büyük diyelim. 5'lerde olması lazım. Hadi 5 ile 8 arası diyelim. Bizim onun üstünde bir insülinimiz varsa insülin rezistansından, işte şekerle hesaplanarak yapılıyor. İnsülin rezistansından bahsedebiliriz. Şimdi polikistik overde kilolu olmasa, incecik de olsa bir insülin rezistansımız var. Hormonlarla ilgili de bir tuhaflık var. Sanki östrojen yerine testosteron bir miktar baskın gibi. Burada ne dedik? Rezistansı. Ne demekti insülin rezistansı? Rezistanstan bahsediyoruz, insülinden bahsediyoruz. Rezistans ne? Direnç. Nerede dirençten bahsediyoruz? İnsülinin konusu nerede? Hücre ile arasında. Şu bizim bir tane hücremiz. Şurada insüline ait reseptör var. Reseptör nedir? Kilit. Anahtar, tabii kilit. Kapıdaki kilit diyelim. Şurası bizim hücre kapımız. Okay. İnsülin rezistansı burada ne demek oluyor? Bizim insülinimiz şurada, insülin, değil mi? Bu kilide uyacak bir şey olması lazım insülinin. Yani şu kilidin şuraya gelmesi lazım. Kapıyı açıp içeriye sinyal göndermesi lazım. İşte şuradaki anahtar ve kilit uyumsuzluğuna, değil mi? Bu da insülin anahtarı. Yani anahtarla kilidin birbirine lego olamamasına, bir türlü buraya uyamamasına biz aslında insüline reziste olan hücre diyoruz. Çünkü o zaman da buradaki insülin miktarı artıyor. Çünkü sürekli şu kilidi uydurmaya çalışıyor. Yani bizim hücremiz insülin denen hormona anahtar kilit mantığıyla bir miktar ayak diriyor demektir. Şimdi buradan bu ki polikistik overde var. Peki aynı şekilde ne dedik? Bizim işte vücudumuzda diğer hormonlar da var vesaire vesaire. Hangi hormonlarımız var biz polikistik overden bahsederken? Östrojenimiz var, değil mi? Bir de testosteronumuz var. Normalde kadınlardaki östrojen ve testosteron oranında kadın olma haliyle östrojenin düşük, testosteronun bir tık daha olması lazım, düşük olması lazım. Hücreye geldik. Şurada östrojenimiz var, değil mi? Kadında daha çok olan. Şurada onun gene içeriye girebilme hikayesi var. Östrojene karşı da bir rezistans bu hücreden başlıyor. Ve dolayısıyla östrojenin buradaki etkisi azaldığı için relatifli testosteron yüksekmiş gibi oluyor. Yani etkisi azalıyor östrojenin ve testosteronun etkisi daha yüksekmiş gibi oluyor. O yüzden şu kadın işaretidir. Kadında Ö büyüktür T olacağına T bir miktar daha yükselmiş oluyor Ö'nün etkisi azaldığı için östrojenin. Yani insülin rezistansı demek aslında hücre membranlarının bir takım hormonlar ve reseptörlerle arasındaki içeriye bilgi iletmekle ilgili bir hikayenin kokusunu almaktır. Ve o da aslında gene insülinden ve şekerden falan bağımsız olarak bir hücrenin çeperi okside olmuşsa, paslanmışsa, buradaki anahtarların biçimleri mesela şöyle oldu, tam da öbür legoya uymayacak kadar hücre membranı sertleşmişse o legoyu yapamadığı için ya da hücre membranının üstündeki sinyal yolakları eskisi kadar hassas olmadığı için hassaslığın tersi olan rezistans başlamış oluyor. Şimdi buraya kadar polikistik overin bir tür diyabetimsi bir şey olduğunu, insülin rezistansıyla geldiğini ve benzerinde de östrojenin değil de daha çok testosteronun gündemde olduğunu anladık. Ama biz gene insülin rezistansı üstünden giderek diyabete nasıl bağlamıştık onu? Diyabetimsidir demiştik. Polikistik overin tedavisinde, beslenmede bitkisel ağırlıklı beslenme nedir? Antidiyabetik. Karbonhidratları, unları kesme. Gene o da nedir? Diyabet gibi beslenme. Ve işte sağlıklı yağları çok arttırma. Yine bizim diyabet olmuşuz da ona göre besleniyoruz gibi beslenmemiz. Yani zaten herkes kendini diyabet kabul etmeli. O da ayrı bir konu da. Polikistik overi ben gençlik yaşındaki işlenmiş yiyecekleri çok yiyen ama henüz kilo yapmayacak kadar başka regülasyonları vücutta tam olduğu halde o işlenmiş unlu şekerli yiyeceklerden vücudun zarar görmesi olarak görüyorum. Hormonların hedef hücreyle etkileşimindeki bozulma. O yüzden de polikistik overin tedavisi diyabet gibi beslenmektir.
Diyabet gibi beslenmek eşittir sağlıklı beslenmedir. Unlu yok, şekerli yok, glutenli yok. İnek sütü ürünlerini azalt, tatlıya girme, bol sebze ye, yeterince protein al, mümkün olduğunca sağlıklı yağları kullan hikayesidir insülin rezistansındaki beslenme. Polikistik overdeki beslenme. Hatta o yüzden de mesela şeker ilacı vardır ya, metforminler. Metforminler bile ülkemizde de bir miktar yapılıyor ama yurt dışında polikistik overde düşük doz şeker ilacı tedavinin bir parçası olarak yerleştirilmiştir. Gene iyi yağlar anlamında omega 3'leri kullanmak yine polikistik overin tedavisi için yerleştirilmiştir. Aynı şekilde bol antioksidanlı beslenmek ve antioksidanları vermek yine polikistik overin tedavisinde vardır. Özel B vitaminleri, gene hücredeki enerjiyi arttıracak olan işte folik asit, inositol vesaire, koenzim Q10 vesaire, bunların hepsi aslında hücre sağlığı için gereken şeyler ve polikistik overin tedavisinde de vardır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, yurt dışında çoğu yerde düşük doz metformin yani şeker ilacı polikistik over tedavisinin, kısırlığın, erken menopozun bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden nedir metforminin yaptığı, şeker ilacının değil mi? Düşük dozda olsa insülin rezistansını azaltmak. İnsülin rezistansı azaldıkça diğer hormonlara da rezistans azalıyor mantığıyla ve işte omega 3'lerle, antioksidanlarla falan siz hücre membranını koruyorsunuz. Hücre ile hormon arasındaki iletişimi sağlıyorsunuz. O iletişimde işlerin daha regüle yapılmasını sağlıyor. Hormonların etkisini dengeliyor. Niye oral kontraseptif veriyorlar doğum kontrolü? Bu içinde dengeli hormonlar olduğu için. Ama polikistik overde doğum kontrolü çektiğiniz anda gene polikistik over kalabiliyor. Eğer beslenme ve yaşam şekli değiştirilmemişse. Bu videomuzun amacı, polikistik over teşhisi aldıysanız kendinize light bir diyabetim ben gibi düşünüp beslenmeyi kilonuzdan bağımsız olarak diyabetmiş gibi işte işlenmişleri, unları, tatlıları falan kaldırarak beslenme modeline geçmeniz ve böylece de hücre çeperlerinizi ve ona reziste olan hormonlarınızı dengeleyerek polikistik overinizi bir gündem olmaktan çıkarmaya çalışmanızdır. Benim görüşüm polikistik overle ilgili. Beğenir, paylaşırsanız sevinirim.